Şanlıurfa'nın tek tek dağlarında binlerce yıl boyunca saklanan yüzler yeniden gün ışığına çıktı. Ben gazeteci yazar Mehtap Erel. Bugün size yalnızca taşlardan değil, yüzlerce figürle mühürlenmiş bir sırrın hikayesini anlatacağım. Burası Karahantepe. İnsanlığın hafızaya kazınmış en eski suretlerinden biri. Gelin size şimdi Karahantepe'nin tarihinden bahsedeyim. Bundan tam 12 bin yıl öncesine gidiyoruz. Şanlıurfa'nın tek tek dağlarındayız. O dönemin yaşayan insan toplulukları yavaş yavaş tarımsal hayata geçmek üzere ama daha tam geçmemiş. Ufak ufak tarımsal denemeler başlıyor. O dönemin insanlarına dair bildiğimiz şey göğe baktıkları ve şekil yapabildikleri. Karahantepe ile Göbeklitepe aynı kültür dünyasının bir parçası. Kimi arkeologlara göre Karahantepe Göbeklitepe'den daha da eski. Yani belki de medeniyetin en eski ayak izleri Karahantepe'de saklı. Karahantepe kazılarında 250'den fazla T biçimli sütun bulundu. Bunda da yine aynı şekilde taşların üzerinde yılan, koçbaşı, hayvan figürleri var. Fakat burada ekstradan çok belirgin, yoğun şekilde insan figürleri de var. Şunu diyebiliyoruz, Karahantepe'de ilk kez insan kendi suretini taşa işliyor. Bir bölümde suskun bir yüz, kayaya oyulmuş dev bir insan başı. Gözleri boş, karanlık çukurlar halinde binlerce yıldır gölgelerin içinden bize bakıyor. Bir başka bölümde ise diz çökmüş bir figür. Kolları yanına kapalı, başı önüne eğik. Bu bir dua mı, bir ceza mı, yoksa kanlı bir adak ritüelinin bir parçası mı? Bunu henüz bilmiyoruz. Şimdi gelelim daha yakın tarihe ve Karahantepe'nin keşfine. 1997'de Karahantepe, Şanlıurfa'nın kültür envanterini ortaya çıkarmaya yönelik bir yüzey çalışması sırasında bulundu. Tek tek Dağları Milli Parkı'nda yani Kargalı Mahallesi civarında fark edildi. Araziyi gezen ekip yüzeyde görünen T biçimli taşları ve mimari yapıları kayıt altına aldı. Sahayı 1997'de tanımlayan araştırmacı Bahattin Çelik, Karahantepe ismini yakındaki bir tepeden hareketle önerdi ve ilk kısa raporunu da 2000 yılında yayınladı. Peki sahada ilk neler görüldü? Çelik'in raporuna göre kuzey ve doğu yamaçlarında 266 tane T biçimli dikili taş, ana kayaya çıkarılmaya hazır 4,5 metre yüksekliğinde T biçimli bir dikili taş, yılan kabartmalı kırık bir dikili taş, ana kayaya oyulmuş havuz oyuk grupları ve hayvan motifli taş gibi bulgular gözlendi. Bu bulunanlar daha sonra ayrıntılı bir şekilde yayınlara da girdi. Devamı nasıl geldi? 2017'de Profesör Doktor Necmi Karul başkanlığında bölgesel proje kapsamında sistematik yüzey araştırmaları yeniden yapıldı. 2019 yılında kazılar resmen başladı. Şimdi bu esrarengiz kazıda bulunanların detaylarına bir bakalım. Kayaya oyulmuş büyük insan başı. Boş göz çukurlarıyla bu insan başı Karahantepe'nin sembolü oluyor. Hatta bu heykel alanın insan yüzleriyle anılmasının da sebebi oluyor. Diz çökmüş insan heykeli. Kolları iki yanına bitişmiş, başı önüne eğik, diz çökmüş bir insan heykeli bulunuyor. Ve bunun bulunmasıyla birlikte bu bir adak mıydı, ceza mıydı, kurban mıydı tartışmaları başlıyor. T biçimli sütunlar. Tıpkı Göbeklitepe'de olduğu gibi büyük T biçimli sütunlar bulunuyor fakat buradakilerin sayısı çok daha fazla. Ve yine bunların da üzerlerinde yılan, koçbaşı ve insan yüzü kabartmaları var. Ritüel mekanı. 11 tane dikili taşın bir güneş çarkı gibi çevrelediği bu alan bir ritüel mekanı olarak tanımlanıyor. Tabandaki kanallar. Bu en baştan itibaren dikkat çeken bir kısımdı. Arkeologlar ve uzmanlar buranın törenler esnasında ritüeller için akıtılan sular sebebiyle o yüzden yapıldığını öne sürdüler. Fakat tabii ki halk arasında burada kendi adaklarını, kurbanlarını yaptıkları ve buraların kanla dolduğu söylendi.
fallus yani penis biçimli taşlar. Yaklaşık 18 adet olduğu düşünülüyor ve bu taşların doğurganlık, üreme ve yaşam gücünü temsilen buraya yapıldığı düşünülüyor. Bakın burası çok enteresan, hayvan maskları bulunmuş. Tilki, leopar, yaban domuzu gibi vahşi hayvanların yüzlerine benzeyen masklar yapılmış ve bunların da yine çeşitli ritüellerde kullanıldığı düşünülüyor. Duvarlarda ve zeminde çok miktarda oymalar gözüküyor. Oturma, diz çökme alanı veya adak nesneleri için yapılmış olabileceği öne sürülüyor. Bazı alanlarda akustiği arttırmak için çeşitli boşluklar, oyuntular yapıldığı tespit edildi. Bu durumda o dönem insanların ilahi ritüellerinde, konuşmalarında ses yankısından, akustikten faydalanmak için bu oyuntuları yaptığını düşündürüyor. Şimdi burada bulunan her taş kalıntısı insanın kendisini ilk kez simgelediğinin bir kanıtı. Ama bildiğimiz bir şey var. Bu taşlar sadece ellerle değil, ilk insanların hayal gücüyle de yontuldu. Peki bilim bu figürler hakkında ne söylüyor? Kazı başkanları, arkeologlar, araştırmacılar şu aşamada çoğu suskun. Hepsi bu taşların ne manaya geldiğini araştırıyor. Ortaya çıkan tablo bu yapıların, bu heykellerin insanlık tarihinin en başına kadar gittiğini gösteriyor. Gelin şimdi bu buluntular tam olarak neyi ifade ediyor onlara bir bakalım. Göbeklitepe ve Karahantepe aynı taş tepeler kültürünün bir devamı. Buraya baktığımızda aynı Göbeklitepe'de olduğu gibi burada da şunu görüyoruz. İnsanlar tarımdan önce, yerleşik düzene geçmeden önce ritüellerine başlamışlardı. Tarım tapınaktan sonra geldi. Tapınak sonradan gelmedi. İlk önce bunu anlıyoruz. Yani burada bulunanlar arkeolojide uzun süre kabul gören tarım yerleşik hayata yol açtı tezini tersine çeviriyor. Karahantepe'de Göbeklitepe'den farklı olarak çok ciddi insan figürleri görüyoruz. Daha önce anlattığımız gibi ya elleri yanında, başı önünde diz çökmüş insan figürleri, oturmuş bir adam figürü, yanında bir hayvan var. Bu insanların kaburgalarına kadar, cinsel organlarına kadar son derece detaylı bir işçilikle bu kabartmalar yapılmış durumda. Peki buradan ne anlıyoruz bunu görünce? O dönemdeki insanların sanat ve sembolik temsil düzeyinin ne kadar yüksek olduğunu anlıyoruz. Ayrıca sahada insan bedenine, insan yüzüne ek olarak erkek cinsel organını temsil eden şekiller de bulunuyor. Tabii bu da o dönemde burada yaşayan insan ırkının ritüellerinde hayatı, doğurganlığı, üremeyi temsil ettiği, bunu kutsadığını düşündürüyor. Karahantepe yapı olarak koridorların ve hollerin olduğu bir yapı. Bu da sıralı bir ritüel düzeni olduğunu düşündürüyor. Yani insanların o dönemde burada belli bir düzende, belli bir sırada bir koridordan geçtiği, oradan bir hole girdiği, oradan işte T biçimli sütunların olduğu alana geldiği, orada bir şey yaptığı, oradan çıkıp işte oyukların olduğu, akustiğin olduğu yere geçtiği, orada bir şeyler yaptığı. Buradan şu sonuca varılıyor. Bir tören düzeni var. Karahantepe en çok bunu düşündürüyor. Şimdi burada yapılan kabartmalara, oymalara baktığımız zaman o dönemki insanların bunları sadece şekil olarak çizmediğini, burada bir olay örgüsü dahilinde bu kabartmaları yaptığını, yani bir hikaye anlatmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu da tabii ki bize şunu düşündürüyor. İnsanoğlu başlangıcından itibaren kendinin yaşadığının farkında ve bunu bir hikaye örgüsüyle kendisinden sonraki kuşaklara aktarmaya çalışıyor. Bu da çok önemli. Astroloji, mitoloji ve ezoterik yorumlar. Bazı teorisyenler yılan motifleri ve sütun dizilimlerinin gökyüzüyle ve kutup yıldızı ile ilgili bağlantılar taşıyabileceğini öne sürüyor. Bu yorumların bilimsel dünyada henüz bir karşılığı yok. Ama popüler komplo teorisyenlerine baktığınız zaman yine burada da aynı Göbeklitepe'de olduğu gibi burasının cennet bahçesi olduğu ya da burada yıldız haritalarının işlendiği astrolojik bir takım çalışmalar yapıldığı iddia ediliyor.
Karahantepe'nin bilimsel bakış açısı, bilimin bize anlattıkları bu şekilde. Peki tabii olayın bir de efsaneler boyutu var. Yöre halkının anlattıkları, orada giden, buraları gezen insanların fısır fısır birbirlerine aktardıkları, olayın bir de tabii ki efsane boyutu var. Şimdi onlara da şöyle bir bakalım. Hani başta söyledik ya, bir yüz heykeli var, gözleri oyuk böyle iyice. Şöyle bir halk anlatısı var. Köylüler kayaları oyulmuş insan yüzlerinin geceleri karardığını, bazen de göz çukurlarından solgun bir ışık çıktığını söyler. Kanlı kanallar. Arkeologlar bu kanalların ritüel sıvıları için, su için kullanıldığını söylese de köylüler burada kurban kesildiğini ve bunların sadece hayvan olmadığı, insan da kurban edildiği, edilen kurbanların kanlarının bu kanallarda aktığını konuşuyorlar. Bu yüzden de Karahantepe'ye kimi zaman halk arasında kan içen taşlar da dendiğini biliyoruz. Yılanların tapınağı. Buradaki sütunların üzerindeki yılan kabartmaları yöre halkı için buranın yılanların merkezi olduğu efsanesini başlatıyor. Burada gece gizlice tepeye çıkanların evlerine yılanların dolduğu, yılanların onları öldürdüğüne dair folklorik hikayeler anlatılıyor. Ve tabii ki lanetli alan. Burada kazı alanında olan uğursuzluklar, çıkan yangınlar, devrilen inşaat malzemeleri, bozulan araçlar, bunların hepsi bu bölgenin insan kurban edilen bir bölge olduğu, bu yüzden de lanetlendiği, hatta bu yüzden burasının da gömülerek kapatıldığı, şu anda açıldığı için lanetin de açığa çıktı. O yüzden de o bölgede çeşitli uğursuzluklar yaşandığına dair anlatılar da tabii ki kendi folklorumuzda yerini buluyor. Evet, şimdi bilimin ışığında ve folklorik hikayelerle Karahantepe böyle. Peki bizim aklımızda kalan sorular ne? Bakın 12 bin yıl öncesine gidiyoruz. O dönem yaşayan insanların elinde alet yok, bir şey yok. Bu heykeller bu kadar incelikli bir şekilde nasıl yapıldı? Bu kaburgalara kadar, bu dudaklara kadar bunlar nasıl çizildi? Bu masklar nasıl yapıldı? Tabii bunlar çok heyecan verici. Arkeolojik anlamda da heyecan verici, folklorik olarak da heyecan verici. Yani hem o dönemin insanların düşündüğümüz kadar geri olmadığına dair bir bilgiyle karşı karşıya kalıyoruz. Hem de acaba o dönem uzaylılar geldi de bunları yaptı mı gibi komplo teorilerini de çok besleyen bir şey çıkıyor ortaya. Dolayısıyla bu tip arkeolojik yapılar hem bilimsel olarak zihnimizi hem de heyecanımızı körükleyen yerler olmaya devam ediyor. Bu sadece bir sanat eseri mi yoksa çok daha büyük bir bilginin yansıması mı? Ve daha önemlisi, bu yüzler neden bir gün toprağın altına gömüldü? Saklamak için mi, kapatmak için mi? Yoksa bizden çok daha fazlasını bilen eski insanlar tarihin en büyük sırrını gizlemeye mi çalıştılar? Gerçek sandığınız dünya düşündüğünüzden çok daha katmanlı olabilir. Karahantepe 12 bin yıl önce kayalara oyulmuş yüzleriyle insana kendi suretini gösterdi. Bugün hala o boş göz çukurlarından bakan geçmişin sessizliği değil, insanın kendi karanlığıdır. Kim bu gözleri oydu? Hangi ritüellerde diz çöken heykellerin gölgesi uzandı? Ve hangi güç bu tapınağı toprağın altına mühürledi? Karahantepe'nin sırrı belki de asla tam olarak çözülmeyecek. Ama şurası kesin. Bu tepede karşımıza çıkan şey yalnızca taş değil, kendi yüzümüzün en eski yansıması.